İsmim Umut Yiğit. Bu çöplerden semt analizi meselesine Bavul Dergi ile birlikte 2015 yılında başladım. Bu serüven 2 yıl boyunca devam etti. 2 yıl boyunca 24 farklı semtte çöp karıştırarak semtlerin tüketim kültürüne dair analizler gerçekleştirdim. Daha sonrasında iletişim sosyolojisi alanında yüksek lisans tezimi bu konuda tamamladım. Beşiktaş üzerine yaptığım bir çalışmayla birlikte. Şu anda da doktora seviyesinde yine aynı konuyu tez olarak bir metodoloji çalışması olarak sürdürmeye devam ediyorum. Fikir nasıl çıktı? Aslında şöyle çıktı. Çöplerden semt analizi fikri şöyle çıktı. Ben Bavul Dergi ekibine katıldığımda zaten halihazırda böyle bir fikir vardı. Fikrin kaynağı da Katı Atık İşçileri Derneği'nin başkanıydı o dönem. Ali Mendillioğlu'ydu. Ali Mendillioğlu daha önce bu çalışmayı yapmıştı ve bir Katık adında bir dergi çıkarmışlardı. O dergide buna benzer çalışmalar vardı diye hatırlıyorum. Sonrasında Bavul Dergi bir sokak dergisiydi. Biz de bu sokak dergisinde aslında her hafta semtlerin analizlerini yayınlamayı istiyorduk. Ben de bu fikrin üzerine fikrin işçisi olarak dahil oldum ve serüven böyle başladı. Yani bunu ölçebildiğim bir şey yok esasında. Ama hani böyle kategorize edecek olursak yani biraz aslında toplumsal yapıyla alakalı olarak yani daha böyle işte muhafazakar, daha ailelerin, çocukların yoğun olduğu yerlerde israfın daha az gerçekleştiğini, orada yemek yani gıda artıklarının daha az olduğunu görebiliyorsun. Ama daha böyle seküler diyebileceğimiz, bu muhafazakar tavırdan uzak, daha yaşam tarzı açısından oturmuş, daha batılı tırnak içinde diyebileceğimiz yerlerde israfla ilgili herhangi bir şey olmadığı, bununla ilgili olarak da işte gıda artıklarının daha fazla çöplerde olduğunu görebiliyorsun. Bu net bir kanıtı oluyor aslında bu meselede. Şöyle esasında ben mesela bu yerlerdeki farklılıklardan ziyade aslında aynılıklar benim daha çok dikkatimi çekti. Yani dışarıdan bakınca buralar birbirine çok zıt görünen yerler olmasına rağmen içeride sınıfsal yani ekonomik sermaye bakımından böyle değerlendirdiğimde aslında Etiler'in de düşündüğümüz kadar ekonomik seviyesinin yüksek olmadığını gördüm. Bunu nereden ölçebiliyoruz? Ucuzluk marketlerindeki tüketim alışkanlıklarından. Burada mesela Bağcılar'da da BİM'in bir şeyini görebiliyorsunuz, sütünü görebiliyorsunuz veya yoğurdunu görebiliyorsunuz. Aynı şekilde Etiler'de de bunu görebiliyorsunuz. Daha sonra yani bu Etiler Bağcılar analizinden 2-3 yıl sonra Ataköy Şirin Evleri yaptık. Ataköy Şirin Evler'de de zaten halihazırda ortada bir ekonomik kriz var. Ve bu kriz aslında yaşadığımız belki de tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birisi. Fakat çok gündeme gelmiyor. Orada da görmüş olduğum şey yani daha öncesinde bu semtlerin aslında sosyoekonomik seviyelerine TÜİK verileri üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Ama bu iki veri arasında Ataköy ile Şirinevler'in aslında birbirine çok yaklaştığını, ekonomik sermaye bakımından, tüketim alışkanlıkları üzerinden çok yaklaştığını görüyoruz. Ben özellikle mesela Ataköy Şirinevler'de bu aç bitir tarzı daha ekonomik ürünler vardır ya yani 6-8 dilim salamın olduğu. Bundan çok gördüm mesela Ataköy'de. Ve hani daha önce Ataköy'de böyle atıklarla karşılaşmamıştım. Yani bu tarz ürünlerle. Sonuçta bunlar işlenmiş et ve aslında bedene de zararı olan şeyler ya ama hani mesela Şirinevler'de bu tüketim hala devam ediyordu. Son verilere göre bu aradaki sınıfsal farkın, ekonomik sermaye bakımından farkın daraldığını gördük. Bu da ekonomik krizden kaynaklıydı. Hatta Ataköylüler şöyle mesajlar attı Instagram'dan, Twitter'dan bana. Aç bitiri biz yemiyoruz, köpeklere veriyoruz gibilerinden. Yani biraz canlarını da sıkmış ama şöyle bir şey, köpeğe dışarıda verdiğiniz aç bitirin paketini mutfak çöpünüze koymazsınız değil mi dışarıda veriyorsanız? Tüketiliyor yani. Ya orada şöyle bir şey var. Bu aslında böyle sosyolojinin şey konusu biraz da boş zaman. Yani sistem size bir çalışma saatleri ve uyku saatlerinin haricinde arada bir boş zaman bırakıyor ya. Bu boş zaman aslında sizin kendinizi var edeceğiniz zamanlar. Ama mesela Bağcılar'da işte abur cubur çok tüketiliyor diyorum.
Bu insanların kazandıkları meblağlar belli. Yani ne kadar maaş aldıkları belli. Bu insanların da bir boş zamanı var ama mesela atıyorum işte Etiler'deki adam işte 8 saat çalışıyorsa günde, Bağcılar'daki adam 12-13 saat çalışıyor muhtemelen ve 12-13 saat sonrasında aldığı para belli. Ve bu boş zamanı değerlendirme biçimi de belli. Yani televizyon çok uygun bir eğlence aracı. Yani fiyat olarak, işte ücret olarak çok uygun bir eğlence aracı. Ve bu insanlar eve gittiklerinde bakmakla yükümlü olduğu 2-3 çocuğu ve eşi var. Eşleri de çalışmıyor. Doğal olarak ne oluyor? Şimdi Etiler'deki adam boş zamanında kalkıp eve girip üzerini değiştirip kalkıp bir yere kahve içmeye gidebiliyor. Bedensel görünümüne özen göstermek durumunda buralara gitmek için. Ama Bağcılar'daki adam işten evine geliyor, televizyonun başına geçiyor, çekirdeğini alıyor, ne bileyim işte cipsini alıyor, çikolatasını alıyor. Çocuklar da seviyor böyle ürünleri. Zaten ucuz şeyler. Doğal olarak ne oluyor? Bu abur cubur tarzı ürünleri bunlar daha çok tüketmiş oluyor. Onu mesela ama şeyde de gördüm. O şöyle bir tarafı var. Ataköy Şirin Evleri analizini yaparken Şirin Evler'de de çok kedi mamasına rastladım. Bu mesela 2-3 yıl önce böyle değildi. Yani insanlar kedi sahiplenmeye başlamış artık. Onu gördüm ama diğer taraftan şöyle. Şimdi köpek gezdirmek biraz şey bir iş ya. Hani günde 2 kere dışarı çıkarman lazım. Yani hayvan yarım kilo mama yiyor mesela. Hani maliyeti de yüksek. 2 kere dışarı çıkartacaksın. Hani onu bir çocuk gibi aslında eylemen gerekiyor. Ve bu insanların yani Etiler'de vesaire yerde köpek gezdirebilecek alanları çok dar. Yani park yok, işte sokaklar var. Sokaklarda hani bu köpekler hani enerjisini atması gerekecek. Atamıyor. Doğal olarak ne oluyor? Kedi besliyorlar. Orası aslında şöyle bir şey. O belgeseldeyken bu kadar böyle fahiş fiyatların olduğu bir dönem değildi. Hatta belgeselde ben emlakçıyı arıyorum. Diyor ki hani bir artı bir mi 2 artı bir evi soruyorum 4.000 lira diyor. Aa diyorum 4.000 lira ne ya falan hani. Ben Beşiktaş'ta oturuyorum aynı dönemde 2.000 lira kira veriyorum. 2 katı nereden baksan. Ya aslında şöyle bir şey, emlak sektörüyle ilgili olan kısım bu yerler ya Etiler böyle bir isim olarak baktığınız zaman aslında bir simgesel sermaye karşılığı var. Yani Etiler'de oturuyor olmanın bir simgesel statü karşılığı var. Bu emlak piyasasıyla yakından ilişkili. Biz çöpte ne yapıyoruz? Bu simgesel sermaye yani bu statü simgesi olan yerlerin aslında hani düşünüldüğü gibi o kadar da çok iyi ürünler tüketen, çok zengin böyle hani kendi şeyine yaşam standartlarına dikkat eden insanlar değiller artık. Yani onlar da sıkıntı yaşıyor. Yani çöp sana bunun aslında gerçeğini veriyor. Bu insanlar tamam Etiler'de oturuyor belki ama hala dost süt içiyor yani. O kısım da önemli bence. Çok önemli. Görünen ve görünmeyen alan. Mesela işte senin buzdolabını herkes açamaz değil mi evinde? Yani senin dost süt kullandığını herkes göremez. Çok yakın arkadaşların görebilir. Ama mesela ne bileyim işte görünebilir alanlarda da sergilediğin bir performans var evine birini davet ettiğinde. Şimdi oradaki o performansı aslında Etiler bir simgesel statüsü var ya, o Etilere uygun olarak sen kullanabiliyorsun ama görünmeyen alanda hani burada tasarruf edebiliyorsun. Orası ilginç bir alan. O yüzden evde mesela mahrem alan ya normalde. Mahremin de mahremi gibi bir alan oluşturuyor bize bu sistem. Orası da ilginç bir taraf. Aslında şöyle o bahsettiğim şey biz mesela bunu neden yapıyoruz? Ben bunu mesela akademik olarak neden çalışıyorum? Hem o yani şimdi anketle sana bu cevabı doğru cevabı vermiyor. Yani Etiler'de hakikaten dost süt tüketen insanların 10 tanesine gidip sorsan hangi marka tüketiyorsun? Dost sütü söylemez yani. Ama şöyle bir tarafı var bu meselenin. Artık tüketim kültüründeyiz ya. Tüketim aslında senin kimliğini belirliyor. Yani tükettiğin ne? Yani şu üzerine giydiğin şey de aslında senin için bir tüketim nesnesi ya. Tükettiğin şey aslında senin kim olduğunu gösteren bir şey. Çünkü artık insanlarla kamusal alanda sen herhangi bir sebep olmadan bir iletişime geçemiyorsun. Yani bahçede kendi sınıfından olmayan biriyle çok konuşmuyorsun. Yani belli bir sebep olması lazım ya. Dolayısıyla senin kendini sergileyeceğin ve o performansı göstereceğin bir alan var. Tüketim de bu alanda sana bir kimlik oluşturmana
yardımcı olan bir şey oluyor. Gidip çöp karıştırmana gerek yok. Ben sana bunu söylerdim diyenler var mesela. Bunun bilimsel bir çıktısı olması gerekiyor ve bir kanıt gerekiyor bize. Tabii ki bu çok bilinen bir şey olabilir. Böyle geri bildirimler alıyorum, evet. Mesela şey de alıyorum. Ne kadar güzel işte sahaya çıkan akademisyen. Hani akademisyenler genelde masa başında çalışır gibi bir algı var ya. O algıyı kırdığıma dair şeyler alıyorum. Geri bildirimler alıyorum. Ama genel olarak şey olduğunu söyleyebilirim. Yani bu belgesel de işte gazetedeki röportajlar da bir şekilde aslında karşılık buluyor. Çünkü çöp çok dokunulabilen bir şey değil ya. Yani herkesin karıştırabildiği bir şey değil. Belki benim bu işi yapmaktaki avantajım da o olmuş olabilir. Yani aslında bence çok doğal bir şey. Hani ben orada iş üstünde bir mantaliteyle o çöpe yaklaşıyorum ve merak ettiğim için aslında giriyorum. İnsanların da bu merakını aslında doyurmuş oluyorum. Benim gördüğüm kadarıyla insanlar bunu merak ediyor ama buna yaklaşmaya bir türlü cesareti veya işte boş zamanı yok. Yani cesaret demeyeyim de çöple uğraşmak istemez insanlar. Bir yandan da öyle bir şey var. Bu tarz geri bildirimler alıyoruz. Ya biz mesela akademide neyle uğraşıyoruz? Bir hakikat, bir işte gerçeklik üretmek için uğraşıyoruz ya. Yani bir şeyler oluyor dünyada, toplumsal hayatımızda, sosyal bilimler alanında olduğumuz için bu toplumla ilgileniyoruz biz. Ve bir şeyler olurken hep söylem düzeyinde bir şeylerin neden olduğuna dair cevaplar alıyoruz. Ama hepsi söylem düzeyinde kalıyor. Yani kanıtı olmayan şeyler. Herkes bireysel gözlemleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Akademi aslında bu bireysel söylemlerin, bu bireysel gözlemlerin daha kolektif olarak bir gerçekliğe oturtulmasını amaçlıyor. Akademinin işlevi budur. Yani bilimsel çalışma böyle yapılır. Çöp bize ne yapıyor? İşte bu bilimsel süreçte, bilimsel üretim sürecinde bizim elimize somut kanıtlar çıkartan bir yer ve hani çok anonim. Yani kimseye şey yapmamıza gerek yok. Senin çöpün bu, sen bunu tüketiyorsun falan da demiyoruz. Bir işte örneklem çiziyoruz kendimize. O örneklemin içerisinde yaşayan insanların genel olarak bunları tükettiğini, TÜİK verilerine uygun olanları, olmayanları, yani TÜİK de sonuçta bizim bir şekilde bağlanmamızı gerektiren bir kurum, bu istatistiği tutan yer. Belki TÜİK şeyini de tahlil ediyoruz, istatistiklerini de tahlil etmemizi sağlıyor. Tam olarak çöp benim için aslında gerçeğe ulaşmada bir kanıt, bir araç. Ya şöyle, kozmetik ürünü çıkıyor mesela, hep çöpe atılan şeylerin böyle parlak parlak simli falan olduğunu görüyorum, tamam mı? Hani çok abartılı şeyler görüyorum. Mesela modaya gittim, modada çıkan kozmetik ürünleri daha böyle sade, daha temiz, daha pastel renkler falan. Hani dedim bak, hani şimdi orada ekonomik seviye olarak daha düşük bir taraf var. Onlar daha abartılı şeyler kullanıyor ama modada bu durum öyle değil. Yani daha sadelik, daha minimal. Hani öyle bir yerden kendilerini işte bu makyaj sektörüyle şey yapmışlar, bağdaştırmışlar. Öyle şeyler ya, karşılaştırdıkça aslında şaşırtan şeyler oluyor ve dediğim gibi en çok mesela beni şey yapan, hani çöpten en ilginç ne buldun değil de farklı olduğunu düşündüğüm iki yerdeki aynılıklar beni çok hani garip geliyor. Hani bu kadar farklı olduğunu düşündüğümüz bir yer hani aynı şeyleri aynı şekilde nasıl tüketebiliyor oluyor ya? Anlatabiliyor muyum? Ya mesela Beşiktaş'la ilgili şey vardı. Ya Beşiktaş'a ben orada oturuyorum işte 7 sene falan oldu. Şimdi işte Beşiktaş'ın merkezindeki yerleri gez. Genelde ne oluyor? İşte dünya mutfağı, işte ne bileyim Avrupa menşeli tatlılar falan filan, bunlar satılıyor. Kebapçısı falan da var, hep böyle ara yerlerde, kaçak göçek yerlerde. Sanki zannediyorsun ki insanlar hep bunu tüketiyor. Ama mesela çöplerini karıştırdığın zaman, işte mesela paket servis çöplerini yüksek lisans tezinde şey yaptık. Hani 300'e yakın mesela paket servis çöpü topladım neredeyse. Bir baktım abi, insanlar lahmacun, kuşbaşılı kaşarlı pide, künefe falan, yani daha çok. Hani hiç öyle işte ızgara tavuklu salata, işte fettuccine alfredo falan gitmiyor yani. Evde insanlar bayağı lahmacun tüketiyor ve çok da tüketiyor ama
dışarıya bak Beşiktaş'a, kimse lahmacun kokmuyor. Öyle bir şey var. Beni en çok şaşırtan bu olabilir bu arada.